Merhaba. Bu videoda sizlere Robusta RPA ürünü ile örnek bir otomasyon sürecinin nasıl tasarlandığını göstereceğiz. Örnek sürecimizde bir Windows uygulaması olan Notepad'in komut sistemi üzerinden açılmasını ve içerisine bir metin yazdırılmasını sağlayacağız. Sürecimize ilk olarak Notepad uygulamasının açılması için System bileşeni altında yer alan Run.cmd aktivitesiyle başladık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an göstermiş olduğum gibi tasarım alanına sürükleyip bırakmanız ve ilgili parametrelerin girişini yapmanız yeterli. Bu aktivitede Exename alanına açılmasını istediğimiz program ismini girdik. Notepad programının bulunduğu dizin bilgisini ise Working Directory alanına girdik. Bir sonraki adımda Open aktivitesini kullanarak açmış olduğumuz Notepad uygulamasına attach olunmasını sağladık. Open aktivitesiyle web, masaüstü, Java veya SAP uygulamalarından birini açabilirsiniz. Biz bu süreçte Run.cmd aktivitesiyle açmış olduğumuz bir Windows uygulamasına bağlanacağız. Bunun için ilk olarak Name alanında bu adımda ne yapıldığını anlatmak için öndeğer olarak gelen Open'dan sonra açmak istediğimiz uygulamanın ismini yazdık. Tüm adımlarda benzer şekilde Name alanına değer girdiğimizde süreç akışı üzerinden hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini anlamak kolaylaşmakta. Daha sonra sürecin ilerleyen aşamalarında hangi uygulama üzerinde işlem yapacağımızı seçmek için belirlediğimiz referans ismini Application Name alanına yazdık. Uygulama olarak bir masaüstü uygulaması kullanacağımız için Type alanından Windows seçeneğini seçtik. Kullanmak istediğimiz uygulama, Chrome uygulaması olsaydı Chrome, SAP uygulaması olsaydı SAP, Java tabanlı bir uygulama olsaydı Java seçeneğini seçecektik. Daha sonra URL alanına uygulama penceresinin başlık bilgisini girdik. Sayfa yüklenene kadar beklenmesini istediğimizden Wait Until Load seçeneğini ve sayfanın tam ekran olarak açılmasını istediğimizden Maximize seçeneğini seçtik. Daha sonra Set Methods aktivitesiyle Notepad içerisine Robusta Cognitive Automation metninin yazılmasını sağladık. Bunun için ilgili metni girmek istediğimiz alanın HTML yapısındaki lokasyon bilgisini field alanına kaydettik ve tipini text olarak listeden seçtik. Bu alana istediğimiz metin değeri yazılmadan önce ilgili alanın görünür olduğunu bildiğimizden Wait Until Visible kutucuğunu işaretlememize gerek yok. Text alanına ise yazılmasını istediğimiz metni girdik. Metin yazıldıktan sonra açmış olduğumuz Notepad uygulamasının kapatılması için Mouse Action aktivitesini kullanarak kapat butonuna basılmasını sağladık. Bunun için Field alanına kapat butonunun HTML yapısındaki lokasyon bilgisini girdik. Bu alanın yüklendiğinden ve görünür olduğundan emin olduğumuz için Wait Until Load ve Wait Until Visible seçeneklerini işaretlememize gerek yok. Tıklama yapacağımız alana sol tık ile basılmasını istediğimizden button alanında öndeğer olarak gelen left seçeneğini değiştirmedik. Daha sonra sürecimizi bir end event ile sonlandırdık. Şimdi Run tuşuna basarak sürecimizi çalıştıralım. Sürecimiz sıraya alındı ve sırası geldiğinde Scheduler servisi tarafından çalıştırılacak. Gördüğünüz gibi süreç çalışmaya başladı ve Notepad uygulaması açıldı. İlgili alana yazdırmak istediğimiz metin değeri yazıldıktan sonra kapat butonuna basıldı. Şimdi sürecimizin hangi adımlardan ilerlediğine bakalım. Bu ekranda gördüğünüz gibi sürecimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Sürecin ilerlediği adımları Show Diagram bölümüne tıklayarak görebilirsiniz. Bu demo anlatımımızı tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.